8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Ece Tatar Sıdal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sizler nasılsınız? hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugün pek çok şey konuşacağız ama öncelikle diş estetiği son zamanlarda çok popüler hale geldi. Bunun sebebi nedir? İnsanın estetik beklentisi çok fazla arttı. Eskiden dişlerimizde ufacık yamukluklar varken bunları çok önemsemiyorduk. Daha güzel görüyorduk. Ama biliyorsunuz ki plastik cerrahiden de, estetisyenlerden de hem ulaşılabilirlik kolaylaştı, ağrısızı azaldı, teknoloji çok daha fazla gelişti. Hem de insanların biraz önce söylediğim gibi beklentisi arttı. Bu nedenle son yıllarda diş estetiği çok moda oldu. Eskiden dişlerimize ufacık değişiklikler yapmak için dişleri minnacık küçültmek zorundaydık. Onlara kanal tedavisi yapılması gerekiyordu, kaplamalar yapılması gerekiyordu. Ama şu an çok daha koruyucu tedaviler var. Çok daha kısa sürede, çok daha acısız şekilde lamine dediğimiz bazı tedavilerle çok daha güzel bir gülüş elde edebiliyor insanlar. O nedenle daha fazla bize başvurmaya başladılar. Biz çok sık diş estetiği yapmaya başladık. Hocam lamine olsun, yaprak olsun. Yani ben kendim de araştırdım özellikle. Diş yapım küçük olduğu için gülüş estetiği. Herkes de dediğiniz gibi mükemmeliyetçilik algısı. Kadın ve erkek fark etmiyor. Gençlerde de yine aynı şekilde var. Daha mı çok tercih ediliyor lamine ve yaprak denilen çalışma, tedavi? Aslında diş estetiği çok istenen bir şey ama bu tedaviler arasındaki en koruyucu tedavi lamine. Çünkü lamine tedavisinde dişten çok az bir malzeme kaldırıyorsunuz ya da hiç diş minesine dokunmadan da güzel bir estetik sağlayabiliyorsunuz. Bu nedenle insanlar tabii ki dişlerine koruyucu tedavinin yapılmasını daha çok istedikleri için birçok kişi bize lamine yaptırmak için geliyor. Ancak lamine yapılabilmesi için alttaki dişin gerçekten sağlıklı olması lazım. Yani diş dizginiz düzgüne yakın olacak, diş etiniz iyi sağlıklı olacak ve çürük olmayacak. Böyle bir dişle bize gelinirse bizim de ilk tercihimiz kesinlikle lamine yapmaktır. Ben bir protez uzmanıyım. Yapılan bütün estetik restorasyonlar benim uzmanlık alanıma giriyor. İnsanlar tabii ki lamine için bize başvuruyorlar ancak dişlerde çok fazla madde kaybı varsa yani çürükler, eski dolgular, eski kaplamalar maalesef onlara diyoruz ki lamine olamayacak. Ancak lamine kadar estetik görüntüye sahip başka IMAX dediğimiz lityum disilikat farklı isimleri var. Estetik restorasyonlarla size yardımcı olabiliriz diyoruz. Lamine tabii ki birinci tercihimiz ama söylediğim gibi ilk önce hastanın buna uygun olması gerekir. Ben yaşla ilgili özellikle sormak istiyorum. Yani aslında iki şey önemli. Bir, size gelen hasta portföyü yaklaşık ortalama hangi yaşlarda? Ama asıl bunu en ideal ne zaman yapmak lazım yaş olarak? Hani böyle bir şey var mı? Yani şu yaşta olursa çok iyi olur dediğiniz oluyor mu? Şöyle söyleyeyim, eğer lamineden bahsediyorsak, lamine diş minesine çok koruyucu yaklaştığı için her yaşta yapılabilir deniyor. Ancak ben kişisel görüşüm olarak bir kişinin verdiği karar yaşla değiştiği için aşağı yukarı 25-24 yaşından önce kimseye böyle bir estetik restorasyon yapmak istemem. Çünkü geriye dönülmez bir karar bu. Birazcık kararların oturmuş olmasını beklerim kişinin. Minimum yaş sınırı böyle söyleyebilirim. Maksimum yaş sınırı yok. Bizim hasta kitlemiz genelde 25-40 yaş arası, genellikle de kadınlar oluyor. Ancak son yıllarda inanılmaz erkeklerden talep almaya başladık. Erkekler de estetiğe çok daha meraklı olmaya başladılar. Çünkü onlar da fark ettiler ki güzel bir gülüş estetiği genç gösteriyor. Kesinlikle. Ve herkes genç görünmek istiyor. Ben laminenin bu konuda ya da diş estetiğinin bilinmeyen bir yanından bahsetmek istiyorum. Herkes 40 yaşından sonra sanıyor ki diş minesine çok zarar verilmeden bir şey yaptırmaya gerek yok. Ancak bilirsiniz mesela çok ünlü Hollywood artistleri vardır. Julia Roberts, Meryl Streep. Bunların hepsinin dişlerinde lamine var. Biz baktığımız zaman doğal olduğunu sanıyoruz dişlerimizin. 50 yaş üzerinde birçok insanın diş minesinde maalesef cilt gibi bir yaşlanma oluyor. Nasıl cildimiz daha gözenekli bir yapı haline alıyor, kırışıklar çıkıyorsa diş minesi de daha gözenekli bir yapı haline geçiyor ve insanlar dişlerini beğenmez oluyorlar. Biz onlara diyoruz ki dişleriniz de cildiniz gibi yaşlandı. İşte bu noktada lamine sizin için müthiş bir çözüm. Kurtarıcı. Yani bilinmeyen yönü demek istediğim şey şu, 50 yaş üstü için cildinize yaptığınız yatırım kadar gülüş estetiğinize de yaparsanız gerçekten bir genç görüntü elde edebilirsiniz. Çünkü gülüşün güzel olması bizi gerçekten çok enerjik gösteren bir durum.
Kesinlikle hocam, katılıyorum. Hocam bir de bonding tedavisi diye bir tedavi var. Bununla lamine eşdeğer midir? Yani alternatif midir ya da? Bonding tedavisi, lamine tedavisi birbirine eşdeğer değildir. Çünkü bonding tedavisi evet çok kısa sürede yapılır. Tamir edilmesi kolaydır ve maliyeti çok düşüktür. Ancak bonding tedavisi dediğimiz tedaviyle biz büyük bir çapraşıklığı, dişlerdeki büyük bir form değişikliğini, yani gülüş estetiği dediğimiz gülüş genişletme gibi işlemleri yapamayız. Ayrıca laminanın şöyle güzel bir üstünlüğü var. Lamina renkleşmez. Uzun yıllar ağız içerisinde kalabilir ve canlı dişin parlaklığını yansıtabilir. Kendisine ait içerisinde bir renk geçişi vardır. Çok güzel bir görüntüsü vardır. Bunu maalesef ki bonding ile yapabilmemiz çok zor. Yapsak da kalıcı değil. Neden bonding tedavisi çok popüler? Neden bu soruyla çok karşılaşıyoruz? Çünkü insanlar daha koruyucu olduğunu düşünüyorlar. Yani bonding ile dişlerime zarar gelmiyor. Bu aslında yanlış bir yaklaşım. Bonding'de ne kadar diş yüzeyinden alınıyorsa, laminada da eğer doğru yapılıyorsa aynı miktarda diş yüzeyinden alınır. Ve sonuç olarak çok daha uzun süreli bir gülüş estetiğine sahip olunur. O nedenle bizim birinci tercihimiz her zaman porselen laminalardan faydalanmaktır. Evet. Peki bu laminaların altında, yani işlem yapıldıktan sonra ileriki dönemde çürük oluyor mu? Veya olursa yaklaşımınız değişiyor mu? Laminalarda eğer altta çürük olursa lamineye zarar vermeden çürük tedavi edilebilir. Ancak bu çürük siz lamine yaptırdığınız için değil, zaten ağız bakımınız yerinde olmadığı için dişiniz çürüyecektir. Lamine yaptırmanız daha çürüğe yatkın bir ağza neden olmaz. Yani çürüğe daha elverişli bir yüzey sağlamaz laminalar. Gayet koruyucudurlar. Mine dokusuna hiçbir zarar vermezler. Bir sorun yaşarsan da en rahat müdahale edebildiğimiz estetik restorasyon tipi laminalardır. O yüzden güvenle yaptırılabilecek bir tedavidir. Tabii ki hep altını çizmek istiyorum. Minimal yaklaşımlarla yapılıyor, özen gösteriliyorsa. Hocam birkaç şey daha eklemek istiyorum ben lamine için. Yani yıldızımız lamine ağız bakımında ve gülüş estetiğinde anladığım kadarıyla. Bu lamine işlemini kişi yaptırmak için, yani sağlıklıysa zemine, çürük ya da herhangi bir bakım gerekmiyorsa lamineyi yapma süreci, sizin ölçümlemeniz ya da hani teknisyenle çalışmanız vesaire ne kadar zaman açması lazım bu tedavi süreci için? Gerçekten çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Herkes zamanla ilgili bir şey soruyor. Sizin de sorunuza bahsettiğiniz gibi eğer doku sağlıklıysa bizim üretimimiz bir günde de olur, 5 günde de olur. Bu kadar kısa. Bu teknisyenin ve doktorun randevularıyla alakalıdır. Üretilir. Bir gün çok kısa oldu çünkü biz üzerine el işçiliği yapıyoruz. Ama 3 ila 5 gün içerisinde size 5 ila 10 lamine yapılabilir. Olay, yani süreyi uzatan şey, biz eğer dişe ya da diş etine sağlık kazandırmak istiyorsak o zaman süreç uzuyor. Siz bize güzel bir diş dokusuyla gelirseniz biz hemen ölçü alıyoruz, üretime geçiyoruz, takıyoruz, süper. Ama kanal tedavisi yaptırmanız gerekirse bazen 2 hafta uzuyor. Beklemeniz gerekir. Diş eti operasyonu yaptıracaksınız, bazen 1,5 ay beklemeniz gerekir. En büyük sorun kısa süreli vaatlerde bulunmak hastaya ve dokunun iyileşmesini beklemeden hemen oraya bir güzel estetik restorasyonları yapıştırmak. Eğer kanal beklenmediyse, dokunun iyileşmesi beklenmediyse bu tedaviler çok kısa süre sonra hastaya ağrı ya da diş kaybıyla geri döner. Bizim için süreden çok sağlıklı dokuda çalışmak çok önemlidir. Birinci tercihimiz, birinci amacımız dokuyu sağlıklı hale getirmek, ondan sonra gülüş estetiği sağlamaktır. Peki lamine işlem yapıldıktan sonra hocam bakımı nasıl? Normal işte ağız bakımı bildiğimiz gibi dişler fırçalanıyor, steril tutuluyor. O kadar mı? Yani haricen yapması gereken bir şey var mı kişinin? Biz normal kişiye özel diş bakımında da ben gelen bütün hastalarıma onlara özel bir bakım anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kişinin ağzı küçüktür, dişler yatıktır, kimilerinde çapraşıklık vardır. Herkesin kişiye özel bir diş bakımı olması gerekir. Ona göre de bazı enstrümanlar, yani farklı fırça tipleri kullanmasını öneririz. Kesinlikle diş ipi öneririz, dil fırçası öneririz bazı hastalara özel gargaralar veririz, kimilerine günlük gargaralar veririz. Bu yaptığımız bakımların hepsi doğal diş içinde hangi restorasyon sahibi oluyorsa olsun restorasyonlu bir ağız içerisinde geçerlidir. İmplant kullanıyorsa kullandığımız bazı
temizleyici cihazların sayısı artabiliyor. Onun için daha özel şeyler önerebiliyoruz. Laminenin kullanım ömrü nedir? En sonunda bu soruyu soruyorum ben size. Literatür bir ömür diyor. Ben bir ömrü çok iddialı buluyorum. Lamina yapılabilecek en uzun ömürlü estetik restorasyon tedavi çeşididir. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler aldık. Bugünkü konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Ece Tatar Sidar'la konuştuk. Özellikle lamine tedavisi ve bunun geçmişte bilinen yanlışlarla artık ne kadar kolaylaştığını hepimiz herhalde bütün doğrularıyla öğrenmiş olduk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.